Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce crop bir hırka öreceğiz. Hırkanın detaylarına geçmeden önce bu defa ilk başta sizlerden beğeni ve yorumlarınıza talip olduğumu belirtmek istiyorum. Destekleriniz benim için gerçekten çok kıymetli. Ücretsiz olan aboneliği de benden esirgemeyiniz. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar iyi mantığıyla da videoları paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Bu crop hırkada yarn cins iplerini kullanıyorum. Bu iplerden zemin olarak 51 numarasını kullanıyoruz. Ara renklerinde de 05, 48 ve 07'yi kullanıyoruz. 3 milim tığ ile. Hırkam tamamlandığında 36'dan 42 bedene kadar uyumlu olacak. Motifleri için kullanmamız gereken renklerden ikişer tane almanız yeterlidir. Videonun sonunda zaten net ölçü size vereceğim. 36 tane motif örmemiz gerekiyor. Bu 36 tane motifin hemen şöyle ipleri kenara aldığımda 4 çarpı 5 20 tanesini arka için kullanacağız. 8 artı 8 tanesini de önler için kullanacağız. Önleri birleştirip yerine yerleştirirken hem nasıl yol aldığımı göstereceğim hem de size dilim döndüğünce birleştirme tekniğini anlatmaya çalışacağım. Ama motif yapımını bu videoda yapmıyoruz. Çünkü motifi çok detaylı bir şekilde daha önceki bir videoda anlatmıştım. O videoya Gorgeous motifi yeni sürüm yazarak ulaşabileceğiniz gibi bu videonun altına bıraktığım linkten de çok rahatlıkla ulaşıp motiflerinizi hazırlayabilirsiniz. Birleşmeye geçmeden evvel bir motifimin ölçüsünden bahsetmek istiyorum size. 10,5 santim her bir motifimin ölçüsü. 36 tane bu crop hırka için yeterli. Daha uzun örmek isteyen arkadaşlarım şöyle çalışsınlar. Her istedikleri uzunluk sırası için 9 tane motif fazla örmeleri yeterli olacaktır. 9'ar 9'ar boy uzuyor. Bunu belirtmek isterim. Birleştirme işlemine geçerken de şöyle detaylıca göstermek istiyorum. Arkadaki bu parçayı, arka parçamızı arkasını çevirerek motifleri yerleştireceğim. Yani motiflerin ve arka parçanın arka yüzleri üst üste geliyor olacak. Ben şimdi bunları karşılıklı yerleştirirken sağ taraf ve sol taraf olmak üzere sağda farklı bir şekilde dikey ilerlerken solda onu onun üstüne, onu onun üstüne, yani buradakini bunun yanına gelip daha sonra bunu, daha sonra bunu, yine gelip bunu derken burada dikey ilerliyorum. Şimdi gösterdiğimde çok daha iyi anlayacaksınız. Ben bu tarz çalışmayı tercih ediyorum. Siz tabii ki elinize uygun olan sistemi de kullanabilirsiniz. Öyleyse ilk önümüze yatırdığımızda sağ tarafı birleştirmeye başlayarak tekniği de anlatmış olayım. Bu arada ben 3 milim tığ kullanıyorum ama benim elim böyle oldukça rahat örmeye yatkın olduğundan 3 milim kullanıyorum. Hani ben de örgüde çok tıkız ve sert örgüyü sevmediğim için benim önerim, eliniz sıkıysa hep biraz daha büyük numaraları tercih etmeniz olacaktır. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi ilk olarak 4 tane motifi üst üste ekleyeceğim. Daha sonra diğer 4 motifi de onun yanına ekleyeceğim. Nasıl yol alıyorum hemen göstermek isterim. İlk olarak ilmeğimi çıkarttıktan sonra motifimi alıyorum ve hemen köşesinin içine batıp şu şekilde ben ilk trabzanımı örüyorum. Şunu mesela şuradayken öne de alıp gizlemek daha kolay olabilir. İlk trabzanımı ördüm. Daha sonra bunu böyle geriye attırırken hemen yanına bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Bunu tekrardan öne alalım. Böylelikle aralara yedirdiğimiz için hiçbir şekilde sökülmede yaşamayız. Köşenin ilk 3 tane ikili trabzanını örmüş olacağız böylelikle. Aralarda zincir çekmiyorum. Eğer elinizin zincir istediğine kanaat getirirseniz
çekebilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Daha sonra burada zincir çekmeden tığımın üstüne ipimi alıp bu köşeye, pardon, bu boşluğa gelip yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bütün boşlukların içine 3 tane ikili trabzan örerek diğer köşeye kadar geleyim. Kenarı örerken buradaki köşeye geldiğimde bir tane üçlü grubumu ördükten sonra araya 2 tane zincir çekip aynı boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzan örüyorum ve bu kenarında sonuna kadar aynı bu kenarda ördüğüm gibi üçlü trabzanları tamamlıyorum. Bu köşeye de geldiğimde 3 tane ikili trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincir çekip tığın üstüne ipimi alıyorum ve üstüne ekleyeceğim motifimi alıp hemen yeni motifin köşesine batıp 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tığdan çıkıp buradaki karşısına denk gelen boşluktan batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum. Yine tığımın üstüne ipimi alıp bir diğer boşluğun içine gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Boşluğa batıyorum. İlmeği içinden çıkartıp bir zincir çekiyorum. Yeniden sıradaki boşluğa geliyorum. Tığdan çıkıyorum. Battım. İlmeğimi çıkarttım. Bir zincir çektim. Şimdi köşeden önceki son boşluktayım. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Şimdi de köşeye geldim. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıkıyorum bu defa. Köşede olduğum için köşeden ilmeğimi çıkartıp yeniden bir zincir daha çekiyorum ve köşenin diğer üçlü grubunu örüyorum ikili trabzanlar ile. Ve sonrasında tüm boşlukların içine iki kenarda ikili trabzanlarımı öreceğim ve bir diğer motifi üstüne ekleyeceğim. Şöyle göstereyim hemen. Buradayım. Geldim. Şimdi bu kenarı öreceğim. Bu kenarı öreceğim. Buraya geldiğimde sıradaki motifi alacağız. İkinci motifi üstüne ekledim. Köşedeyim yine. 2 tane zincirimi çekiyorum ve sıradaki motifi alıp bir öncekini bunun üstüne eklediğim gibi bunu yine bunun üstüne ekliyorum. Her ikisinin ön yüzü bana bakarken köşesinin içine 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Sırt sırta verdirdim artık. Çıktım tığdan. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Bir zincir çekip göstermiş olduğum gibi artık hiçbir farkı yok. Aynı işlemi bunun üstüne ekleyerek yapıyorum. Şimdi şunu söylemek isterim ki dördüncü motifi de şimdi bunun üstüne ekleyeceğim. Buraya geleceğim. Sonra böylece öreceğim. Sıradaki dördüncü motifi de onun üstüne ekleyeceğim. Sonra böyle döneceğim, geleceğim. Buradaki geçişte nasıl bir işlem yaptığımı size göstereceğim. 4 adet motifi gösterdiğim şekilde üst üste ekledim. Şimdi buradan geri dönüyorum artık. Çünkü istediğim uzunluk 4'tü. Eğer daha uzun örüyor olsaydım daha da üstüne devam edecektim. Şimdi buraya geldiğimde ise buradaki köşenin içine bir grup üçlü örülmüştü. Ben diğer grup üçlüyü örüyorum ikili trabzanlarla. Sonra bir zincir çekiyorum. Bu ikisinin arasındaki boşluğa batıp bu çıkarttığım ipi tığımdaki ilmekten de geçirip bir zincir daha çekiyorum. Daha sonra buradaki
köşenin içine gelip bir tane daha üçlü grup örüyorum. İşte bu gösterdiğim teknikle de buranın sonuna kadar gelip artık bir diğer motifi yanına ekleyeceğiz. Sonuna kadar geldim. Burada 2 tane zincirimi çektikten sonra sıradaki motifi alıyorum. Aynı göstermiş olduğum teknikte yine ilk olarak köşesine 3 tane ikili trabzanımı ördükten sonra motifleri sırt sırta verdirip şu köşeden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip buradaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı yine örüyorum. Yine tığdan çıkıyorum. Şöyle göstereyim. Şuraya kadar yapacağım işlem aynı. Şuraya geleyim. Buradaki geçişi birlikte görelim. Buraya kadar geldiğimde şimdi köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bu ikisinin, bakın tam olarak ikisinin birleştiği yerde şu birleştikleri noktanın içine batıp ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Bir zincir çekmiştim. Çıkarttım, bir zincir daha çekiyorum ve buradaki boşluğun içine gelip diğer üçlü grubumu örüyorum. Sıranın bu kenarın sonuna kadar da örüp artık buraya diğer motifi eklemeyi göstereceğim. Sıradaki motifimi alıyorum. Buraya da köşeyi örüp 2 zincirimi çekmiştim. Burada da yine aynı şeyi yapıp ön yüzleri bana bakarken köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Arkasını döndürüp şuradan geçirdikten sonra 4 motifin kesiştikleri noktaya kadar aynı şekilde devam edeceğim. Yani buraya kadar. Şimdi buraya kadar şöylece örüp geleyim. Burayı da geçişi birlikte görelim. 4 motifin çakıştığı yere geldiğimde yine buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüp bir zincirimi çektim. Bu defa da bu üçünün kesiştiği yer zaten burada elime aldığımda çok net gözüküyor. Onun içine batıyorum. İlmeğimi oradan çıkarttıktan sonra bir zincir çekip bu köşenin içine diğer üçlü grubumu örüyorum. Sonra tığımdan çıkıyorum. Artık bu iki kenarda sıra. Bunu böylece birleştik bu iki kenarı. Şimdi bu iki kenarda sıra. Tığımdan çıkıp yine ilmeğimi karşısındaki denk gelen boşluktan geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Bu kenarı da karşılıklı birleştireceğim. Sonuna kadar geldim. Burada da yine bir zincir çekip tığdan çıktım. Bu ikisinin birleştikleri yerin ortasını bulup batıp arasından ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çektikten sonra kenara öreceğim. Kenarın sonuna geldiğimde de sıradaki motifi eklemeye başlayacağım. Yani şöyle bunu buraya, bunu bu üçünün içine nasıl yerleştirdimse bunu da bu üçünün ortasına yerleştireceğim. Bu buraya yerleşince buraya son motifimiz kalacak. Sonrasında da ise dönüşte artık hırkanın parçasıyla birleşmeye başlayacağız. Ben şimdi bunu buraya üstünü de ekleyip sonra dönüşü yapalım. 8 tane motifi birbirine bu şekilde ekledim. Eğer bu benim atıyorum 20 parçalık arka parçam olmuş olsaydı büyük, bunu tamamlayacak olsaydım artık eklemeyi, bunu böyle kenarına geçecektim. Burayı da böyle örüp başladığım noktaya kadar geldiğimde kesip ipi arka parçayı bitirmiş olacaktım. Ama şimdi benim bu ön parçam ve şu kenarı geçeceğim. Bunu buraya ekledim, en son bu kenar kaldı. Bu kenarı geçeceğim. Bunu beden parçasına eklerken kapağını oluşturup aynı zamanda da kol eviyle omuzu da oluşturmuş olacağım. Şimdi şuraya kadar geleyim, eklenelim parçaya. Bunu sözünü ettiğim yere kadar ördüm. Ters olarak arka parçayı önüme aldım. Şimdi sağ tarafını çalışmıştık biliyorsunuz.
Bunu böylece buraya koyacağım. Burayla birleşmeye başlarken kol evimi de oluşturmuş olacağım. Biliyorsunuz kolu motiflerle yapmıyorum. Bunun için de istediğim yere kadar bir noktayı belirleyeceğim. Aynı şekilde diğer kolda da tabii ki aynı işlemi yapacağım. O noktaya kadar öreceğim. Daha sonra o noktadan sonraki kısmı birleşmeden öreceğim. Buraya kadar, sonra burada birleşip üstü de öreceğim ki burada kol evim, yukarıda da omuz kısmım oluşmuş olacak. Hemen şimdi kadrajı yaklaştıralım. Yandan nasıl birleşmeye başlayacağız onu görelim. Burada köşeye 3 tane ikili trabzanı örmüştüm. Bir zincir çektim. Buradaki köşenin boşluğundan batıyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Bir zincir daha çekip karşılıklı birleşmeye başlıyorum. Buralarda hiçbir farklılık yok. Tığdan çıkıyorum, ilmeğimi alıyorum, bir zincir çekiyorum. Aynı göstermiş olduğum mantıkla devam ediyorum. Şuradaki kısımda şurayı karşılıklı birleştirirken nasıl yapıyorum? Oraya kadar örüp geleyim. Bu noktaya geldiğimde de bu köşenin örülmemiş üçlüsünü örüyorum. Bir zincir çekip bu ikisinin arasındaki boşluğa batıp arasından kaydırarak çıkartıyorum. Tığdan çıkıp bu defa da tam arkasında denk gelen iki motifin birleştiği noktaya batıp ilmeğimi oradan çıkardıktan sonra bir zincir çekip buraya geliyorum. Yine köşede 3 tane ikili trabzanımı örüp kenarı birleştirmeye devam edeceğim. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bu şekilde burayı anlattım. Aynı şekilde burada da öyle birleşeceğiz. Buraya geldiğimde de burayı öreceğim. Burayı da öreceğim. Bunu örerken arkadaki denk geldiği noktayla birleşeceğim. Şuradan birleşme yapacağım yani. Şimdi yeniden göstermek istedim size. Kol evinin olduğu kısma geldiğimde buraya geldim. İşte buraya kadar birleştim. Aslında bunu da böyle birleştireyim diye düşünmüştüm ama kol bana gözüme dar geldi. Biraz daha dökümlü olsun istiyorum. Onun için buradan ayrım yaptım. Yani sadece bir kutucuğu köşe hariç birleştirdim. Şimdi artık omza kadar, zincir yok arada, omza kadar dümdüz burayı geçiyorum. Omza geldiğimde de üst 2 tane motifi birleştireceğim. Kol evi gördüğünüz gibi şimdi üst omuz motifleri birleştirirken tamamen oluşmuş olacak. Tığdan çıktım. Bu üst köşeye batıp buradaki ilmeğimi içinden geçiriyorum. Üst iki kenarı birleştiriyorum. Hemen göstermek isterim ki kol evimizin genişliğini size bakınız. Daha da açık yapmak isteyenler, daha da büyük yapmak isteyenler ona göre daha altta bırakırlar birleşmeyi. Şimdi tığdan çıkıyorum. Hemen yine üstte birleşiyorum. Başladığım noktaya kadar, yani buraya kadar gelip birleşeceğiz. Sonrasında da diğer taraftaki kapağı öreceğiz beraberce. Burada başladığım noktaya geldiğimde diğer üçlü grubu ördüm. Bir de zincir çekiyorum hemen. Daha sonra bir zincir çektikten sonra tığımdan çıkıp şuradaki birleştikleri yerin içinden bunu geçiriyorum. Tekrar bir zincir çekip buradaki ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp kaydırarak içinden çıkarttıktan sonra iyicene kitleyip kesiyorum. Böylelikle sağ tarafını tamamlamış olduk. Şöyle göstermek isterim size de hemen biraz kadrajı da açarak. Şimdi sıra bu tarafta. Bu taraftan farkı biliyorsunuz, şimdi burayı olduğu gibi dikey yaptım. Bu taraftakinin farkı ise
böyle ilerleyeceğiz. Şimdi daha iyi anlayacaksınız ben birleştirirken nasıl ilerlediğimi. Yine ilk motifimi alıp iki kenarına geçeceğim. İki kenarını gördüğünüz üzere geçtim. Şimdi bunu bunun yanına ekleyeceğim. Daha sonra geleceğim. Bunu bunun üstüne artık nasıl birleştirdiğimi biliyorsunuz zaten. 2 zincir çekmiştim. Yeni motifin köşesini alıp çalışmaya başlıyorum. Videoyu gereksiz yere uzatmamak adına sadece hangi yolu takip ettiğimi göstereceğim bu tarafı örerken. Birleştirmeyi anlatmama artık gerek yoktur diye düşünüyorum. Şimdi bunu bunun üstüne ekledim ya. Buraya geldim. Köşedeki 3 taneyi öreyim hemen. Sonrasında da bu kenarı öreceğim. Bu kenarı da öreceğim. Bu kenarları da öreceğim. Yani şöylecene örüp geleceğim. Burası, buraya kadar. 2 motif eklemiş olduk. Şimdi sırada buradaki motif var. Hemen bunu da alıyorum. Ne yapıyorum? Buraya ekliyorum. Bu buraya eklenecek. Ön yüzleri bana bakarken 2 motifi önüme aldım. İçine örmeye başladım. Aynı gösterdiğim yöntemle şimdi nereye oturtacağımı daha net göstermek istediğim için şu kadarcık kısmını sizle birlikte öreyim istedim. Döndüreyim. Bunu buraya yerleştireceğim. Sonra yukarıya kadar gelince de yanına yeni motifi alacağım. Bu motif de buraya yerleştikten sonra şimdi sırada bu var. Bunu da buraya yerleştireceğim ve tekrar böyle gelip hop üstüne kadar gelip diğer motifleri öyle yani şöyle döneceğim. Hep bu tarafa gelip yukarıya doğru 2-2 ilerliyorum. Dikey değil de diğerinden farklı olarak. Bunu da ayrıntılı olarak şimdi birazdan yine göstereceğim. Şu şekilde geldim yine üstüne. Artık mantığını anladığımızı tahmin ediyorum. Bunu buraya ekleyeceğim. Hop burası, sonra burayı öreceğim. Sonra sıradaki motifi alacağım buraya. Sonra üstü örüp yine aynı mantıkla kendine tekrar edecek. En üste geldiğimde de sadece omuzda bir açıklığım kalacak. Diğer parçaya, büyük parçaya omuzdan eklenmeye başlayacağız. Üste kadar geldim. Dediğim gibi bakın omuzda 2 tane motiflik açık alan var. Bu 2 motiflik alanı arkadaki 2 motifle birleştireceğim. Ve sonra aynı buradaki ayrım yaptığım yere kadar ayrı örüp buradan birleşmeyi buradaki gibi yapacağım. Şimdi o zaman üst kenarları hemen birleştirmeye başlıyorum. Burada tığdan çıkıp bu ikisinin ortasına batıp ilmeğimi oradan geçiriyorum ve göstermiş olduğum teknikle üst 2 kenarı birleştireceğim. İki kenarı birleştirdim. Burada sona geldim. Dönüşte artık kol evini oluşturacağım için şu noktaya kadar, yani tekrar şurayı göstereyim size, bakın. Şuradaki birleştiğim noktaya kadar burada da ayrı öreceğim. Sonra buradan aşağısını da artık buraya kadar birleştirip kollar hariç hırkamızın formunu vermiş olacağız. Sonra da kollara geçmeden etrafını önce örer, sırasıyla da kollarımızı tamamlarız. Kol evini de oluşturdum. Köşe hariç 1-2-3 kutucuğu ördükten sonra arkada hemen 1-2-3 kutucuğu sayıp karşısına denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip buradaki boşluğa geliyorum. Üç tane ikili trabzanımı örüp yine karşısındaki denk gelen boşluktan geçirdiğimde kol evim burada da oluşmuş oluyor. Şimdi göstermiş olduğum teknikle şu başladığım noktaya kadar birleşeyim.
Burada da sonuna kadar geldim. Köşeye 3 tane örüp bir zincirimi çektim. Karşıdaki son bu köşenin içinden de ilmeğimi çıkarttıktan sonra normalde bir zincir çekip buraya gelip normal trabzanlar örecek olsam ya da lastik örecek olsam bu trabzanın üstüne devam ederdim. Ama ben etrafını kafeslerle öreceğim için üçlü gruplarla burada iki grubun arasında kalmak istiyorum. Bunun için de şöyle yapacağım. Tığın üstüne ipimi aldım. Buradaki ilk trabzanın tepesine battım. Arasından ilmeğimi çıkartıp hepsini bir ördüm ve istediğim noktaya geldim. Gelmek istediğim noktaya. Şimdi bulunduğum alana 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bunun için ilk önce bir zincir çekiyorum, yükseliyorum. Sahte trabzanımı örerek başlıyorum. Yanına 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra yanındaki boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Boşlukların içine arada zincir olmaksızın 3'er tane ikili trabzan örüyorum. Şuraya kadar geleyim. Buraya geldiğimde de köşedeki geçişte şöyle yapıyorum. Bir tane bu köşe boşluğuna grup örüyorum. Bir üçlü grubu da diğer köşe boşluğuna geçip örüyorum. Sonra normal sıradaki boşluğun içine gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şöyle bakınız. Yani köşeleri böyle geçeceğim. Buradaki köşenin içine geldiğimde de aynı işlemi yapacağım. Köşeye geldim. Bir tane üçlü grubumu örüp 2 tane zincirimi çektim ve tabii ki aynı boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi enseye gelene kadar yapacağım farklı bir işlem yok. Aynen devam ediyorum. Arkada ense kısmına geldiğimde ise ilk sırada minik bir toparlama yapacağım. O da nasıl olacak? Bir tane bu köşeye ikili trabzanımı örüyorum. Bir tane kesiştikleri yerin ortasına batıp bir ikili trabzan örüyorum. Bir tane bu köşenin içine örüyorum. Yani buradaki üçlüyü bu şekilde örüp hemen sıradaki boşluğa geçiyorum. Daha sonra sırasıyla bütün boşlukların içine üçlüyü öreceğim. Buraya gelene kadar buradaki geçişi de birlikte yapalım. Diğer köşeye de geldiğimde yine ilk buradaki boşluğun içine bir ikili trabzan, sonra bu çakıştıkları yere bir ikili trabzan, buradaki köşeye de yapıp hemen normal rutinindeki boşluklara örme işlemini devam ettiriyorum. Bir üst sırada da ondan sonraki bir üst sırada da aynı şekilde devam edeceğim. Bu üçlü gruplarla bitireceğim. Bunun için istediğiniz sırada siz örebilirsiniz. Bu kısımda hırkanızı genişletme yapmanız, boyun uzatma yapmanız da mümkün. Tabii ki çok büyük bedenlere ulaştıramazsınız ama bir beden daha büyütme imkanınız olur hırkanızın patını örerken. Gördüğünüz gibi geçeceğim. Sonra bir sonraki sırada bu ense kısmına geldiğimde geçerken şimdi buraya üçlümü ördüm. Buraya gelip bir üçlümü öreceğim. Aynı alttaki üçlü gibi o da burada dururken buradaki üçlüye geçeceğim sırasıyla yani. Buraya öreceğim. Buraya öreceğim. Buraya öreceğim. Devam edip buraya örüp buraya öreceğim. Aynı üçlü gruplar gibi alttaki. Başka da hiçbir daraltma ya da çoğaltma yapmayacağım artık ensede. O zaman etrafını tamamlayıp hırkamın hatta kolunun birini de öreyim. Onun üstünde nasıl öreceğimizi size göstereyim. Böylelikle çok kolay bu hırkamızı beraberce tamamlamış olalım. Hırkamın etrafını 4 sıra geçtikten sonra kolu da tamamladım. Hemen şimdi diğer
kol evinden nasıl başladığımızı göstereceğim. İlerleyip kol ağzına geldiğimde de şu fırfırlı görüntüyü nasıl yaptığımı da size göstermeye çalışacağım. İlk olarak şunu söylemem gerekir ki bu kolun uzunluğunu üzerinize deneyerek daha net ya da yapacağınız kişinin üstünde deneyerek daha net belirleyebilirsiniz. Ben fırfıra gelmeden evvel 32 sıra ördüm. 3 sırada fırfır sıram var. Onu belirtmek isterim. Şimdi hemen kol evinden beraberce çalışmaya başlayalım. Kol evinin tam olarak alt tarafını şurayı hemen göstereyim. Şöylecene önüme alıyorum. Ve ilmeğimi çıkarttıktan sonra buradan ve buradan ayrı üçlü gruplar örerek çalışmaya başlıyorum. Şimdi ilk olarak şuraya batacağım ve 3 tane üçlü trabzanımı öreceğim. Aynı boşluğun içine 2 tane daha. Şu ipi de bir öne bir arkaya alarak iyicene aralarda gizlemiş oluyorum. Şimdi buradaki köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan. Her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örerek ilk örmüş olduğum üçlü gruba kadar geleceğim. O üçlü gruba geldiğimde yukarıya nasıl çıktığımı göstermek istiyorum size. Siz yine kendi bildiğiniz teknikle de yukarıya çıkabilirsiniz. Daha sonra 32 sıramı örüp fırfırı öreceğiz. Bu arada motiflerin bu kesiştiği yere geldiğimde de ayrı ayrı örüyorum. 3 tane bu köşeye, 3 tane de bu köşeye örerek geçiyorum. Başladığım yere kadar geldiğimde de şimdi ortada kalmak istiyorum ve bunun için burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesinden tığımı batırıp ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 tane de ilmek dururken beraberce örüp 2 grubun ortasına gelmiş oluyorum. Bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp bu ipi arkadan dolandırıp yalancı trabzanımı örüyorum ilk olarak. Yanına da 2 tane daha ikili trabzanımı örüp ilk üçlü grubumu tamamlamış oldum. Şimdi artık yine her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan öreceğim. 32 sırayı da aynı şekilde tamamlayıp geleceğim. Bileğe doğru 32 sıra ördüğüm hırkamın şimdi kolundaki şu kısmı örmeye geldi sıra. Tığımın ucuna kaldığım yerden ipi alıyorum. Şimdi burada bir yukarı çıkacağım ama burada bir yukarı çıkarken normalde batıp içinden ilmek alıp çıkıyordum ya, bu defa şöyle yapıyorum. Yine batıyorum, buraya geliyorum, bir zincir çektim, yükseldim, aynen devam ederken artık bulunduğum boşluğun içine 2 zincir çekip 2 tane üçlü gruptan örüyorum. Alttaki her bir boşluğun içine. Bir üçlü grup ikili trabzanlarla 2 zincir, tekrar bir üçlü grup. Yan taraftaki boşluğa geçerken arada zincirim yok. O boşluğun içine önce bir tane üçlü grubu örüyorum, 2 zincir çekiyorum. Tekrardan aynı boşluğun içine bir üçlü grup daha örüyorum. Zincir çekmeden hemen yandakine atlıyorum. Bu sırayı bu mantıkla devam ederek tamamlayalım.
Bu sırayı tamamlarken hemen burada şimdi bir üst sıraya yine çıkacağız. Yine buradaki ilk trabzanımın tepesine batıp ilmeğimi kaydırarak çıkartıp örüyorum bu şekilde ve aynen bulunduğum yere 2 tane üçlü grup öreceğim. İki zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzanlarla grubumu örüyorum bu şekilde. Yani şu arada kalan kısımlara ikili gruplarımı örüyorum. Buradaki yine arada zincirim yok. Buradaki tepenin üstüne geldiğimde ise sadece bir tane üçlü grup örüyorum. Yeniden bu aşağıdaki boşluğa geldiğimde 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Tepeye geldi mi bir tane üçlü grup. Tekrar göstermem gerekirse aşağılardaki boşluklara ikili gruplarımızı, tepeye bir tane üçlü grubumuzu örerek de bu sırayı tamamlayalım. Bu sıramızı da tamamlayarak ilk başladığım noktaya geldim. Yine buradaki ilk trabzanımızın tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkartıp şöylecene bir kilitledikten, sık iğne ördükten sonra üstüne çıkıyorum. Hemen bulunduğum boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Arada hiç zincirsiz buradaki boşluğa geliyorum. Yine 3 zincirimi, 3 ikili trabzanımı örüyorum. Zincir yok. Tekrar geldim. Yani bu sırada anlayacağınız, yapacağımız işlem her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Başladığım noktaya kadar. Zaten bu benim kol ağzındaki son sıram. Hırkadaki de son işlemim, tamamlamış oluyoruz. Bu arada nacizane bir fikrimi daha söylemek isterim ki hırkamızın sahibi kolu bu şekilde istedi. Eğer böyle bir volanlama, işte kolda fırfır çalışmak ben düşünüyor olsaydım yine yapardım ama biraz daha kalın yapardım. Bunu da belirtmek isterim. Yapacak olanlara da bir tık kalın çalışırlarsa çok şık duracağını söyleyip öneririm. Tabii ki sizler kol ağzını hiç volansız da tamamlayabilir. Lastik örebilir, böyle serbest de bırakabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Öyleyse başladığımız noktaya kadar örüp devam edelim. En sevdiğimiz bölüm finale geldik. Çok cici, böyle havası farklı olan bir hırka örmüş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hırkam 36'dan 40-42 bedene kadar uygun olacaktır ama 40 artı bedenlerin motifleri ya da zemin rengini bir sıra fazla örerek çalışmalarını tavsiye ederim. Motif yerleştirme şeklini değiştirerek de hırkayı büyütebiliriz. Öyle ördüğüm hırkalar da var. O zaman arkayı dörtlü, kolların altına birer tane motif çalışarak bedeni büyütebiliriz. Bunu da belirtmek isterim. Zemin rengi 51 numaradan Yarnart cinsin 6 adet kullandım. İç renklerinden her birinden ikinci paketi açtım ama çok az gitti. Her birinden demeyeyim 0,5'ten bir paket kullandım. Diğer renkler zaten hırkada daha yoğun fark ederseniz. Onlardan ikinci paketi açtım. Bunu da belirtmek isterim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her zaman olduğu gibi şayet beğendinizse sizlerden güzel kalbinizi rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederken yorum ve beğeni yapmayı esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.